6 ayda bir gelen özel vurmalı etkinliğimiz geldi arkadaşlar. Sonunda beklenen etkinlik bizlerle. Heyecan yaptım, konuşamadım, kusura bakmayın. Şimdi detaylı bir şekilde etkinliğimizin tüm detaylarını, paketler alınır mı alınmaz mı ve size çok çok önemli bir taktik anlatacağım. Dün gece bu etkinlik Kingshot'a geldi. Verdiğim taktikle en az 7 tane oyuncu hazine puanlarından maksimum ödülü aldı ve patlattılar. Umarım bu videoyu izleyen birkaç arkadaşımız da maksimum ödülü bu video sayesinde alırlar. Şimdi hızlıca öncelikle paketlerine gelelim. İlkimi ücretsiz. İkinciye geldiğimizde çerçeve paketi veriyor. 1000 tane futbol topu, uğurlu kahraman donanım sandığı, ateş kristali ve genel hızlandırma veriyor. Burada çerçeve varsa hangi elde olursanız olun bunu kesinlikle oyuna para yatıran oyuncular alabilirler arkadaşlar. Şu şekilde satın aldığımızda bu 250 liralık şeyi sadece almış olmuyoruz aslında. Bu etkinliğin içindeki buradaki puzzle kısmını da açmış oluyoruz. Buradan da ekstra ödül alacağımız için tamamen win-win oluyor. O yüzden ilk paket çok karlı diyebilirim. İkinci kısma geldiğimizde bize bir isim levhası veriyor. 1600 tane futbol topu, uğurlu kahraman donanım sandığı 64, ateş kristali 95 tane veriyor. İkinci paket de aslında çok fena değil. Çünkü şunu aslında kıyaslıyorum. Hem kahraman donanım sandığı alıyoruz hem işte 100 tane ateş kristali, işte hızlandırma, cartçut. Totale baktığınızda normalde çok daha fazla şey belki 500 liraya alabilirsiniz ama 1600 futbol topuyla karşılığında hızlandırma, elmas, carçurt yine bir sürü şey alacağımız için oyuna sadece çok düşük yatırım yapıyorsanız ilk paketi alıp geçebilirsiniz. Ama aylık 15-20 bin lira ben atıyor olsaydım galiba bu tarz özel bir etkinlikte paketlerin tamamını çekerdim. Tabii ileri kısımlarına da bakacağım. 999 liraya 2200 futbol topu, uğurlu kahraman donanım sandığı, ateş kristali. Şöyle şunu alıyoruz. 2500 liraya 5000 futbol topu, 350 kahraman donanım sandığı, 425 ateş kristali. Bu arada buradaki ödüller sizin eyaletinizde daha farklı ya da daha az olabilir. Şu an bizde FC8 var. FC10 olsaydı bu ödüllerde 425 ateş kristali değil de muhtemelen 500 küsur ateş kristali olabilirdi. Benden daha yüksek ya da daha alçak olabilir. Bu tamamen eyaletinizin gününe bağlı. Bunu da alıyorum. Tamamen amacım size paketleri göstermek. Son pakette bir tane alabiliyormuşuz. Kalan bir diyor. 8200 arkadaşlar. Futbol topu, 700 sandık, ateş kristali. Ben tamamını çekeceğim. Çünkü hesap full bir hesap. Her şeye ihtiyacımız bir yandan yokken bir yandan da var. Her neyse şimdi etkinliğimize geldiğimizde arkadaşlar burada bizim günlük 300 penaltı puanına ulaşmamız gerekiyor. Günlük 300'e ulaşıp bir sonraki güne geçip 7 gün 8 gün boyunca bunu tekrarlayarak buradaki ödülleri kesinlikle alın. İlk temel taktiğimiz aslında bundan ibaret. Bir de size şunu söyleyeceğim. Burada hazine puanlarını vururken arkadaşlar şimdi 8.000, 9.000 ya da 5.000'lerde vurmayın. Mesela King Shot'ta bu 15.000 ile 18.000 arası da patlıyordu. Burası patladığında mesela 9.000'de patladığında 3.000 veriyor. 16.000'de patladığında 15.000'de patladığında 6.500 tane top vermiş olacak. Şu anda ben neredeyse tüm paketleri alarak gördüğünüz gibi 9.000 tane futbol topu var. Neredeyse hiç paket almadan benim aldığım paketlere kıyas bir futbol topu almış olacaksınız. O yüzden buradaki haklarınızı kullanırken de diyelim ki biraz izlenim yaptınız işte 15.000 16.000'de hazine puanları patlıyor. Birkaç kere girin bakın millet kaçta patlatıyor burada görürsünüz zaten. Şurada sıralamalar kısmında falan burada çıkar. Ondan sonra bunun analizini yaptıktan sonra arkadaşlar işte 15 ile 17 bin arasında patlıyorsa 15'e geldikten sonra otomatiğe alın vurmaya başlayın. Diyelim ki patladı ve size çıkmadı. Otomatiği kapatın tekrar 15 bin olmasını bekleyin. Belki biraz uğraştırıcı olabilir ama dün bu söylediğim taktikle en az 6 arkadaşımız SS attı. Hatta bir tane arkadaşımız dün akşam yayında göstermiştim. 2 kere neredeyse ard arda alabilmiş. O yüzden umarım sizler de bunu başarırsınız ve alabilirsiniz. Şimdi buradaki sıralamaya bakalım. Birinci olursak bize şehir görünümü veriyor. Şehir görünümlerini seçebileceğimiz şekilde veriyormuş. Bende önceden 2 tane olduğu için onlar kapalı zaten. Ya 100 mitik ya kalıcı şehir görünümü %2 bunu alabiliyoruz. Benim şehir görünümüyle bir işim yok. 100 mitik benim çok daha fazla işime yarar. Bu kahraman benim için daha önemli diyorsanız. Bu arada bunu yapmaları inanılmaz iyi olmuş bence. Buradan alacağınız artı 2 oyunda topladığınızda ne kadara denk geliyor? Bunların hepsi birikiyor. Kalıcı şehir görünüm çok çok güzel bu arada bence. Ama tamamen tercih sizin. Ya da bir kahraman parçanız eksiktir. İsterseniz buradan bunu da alabilirsiniz. Ama o kahraman belirli genden sonra şey olmayacak. Buradaki artı istatistikte ne kadar işinize yarar biraz tartışılır. Görünüm herhalde alır geçerdim ben. Düşük yatırımlı bir oyuncu olsaydım.
İlk 10'a ulaşan kişiler kalıcı olarak bunu elde edebiliyorlar. Ya da öncü güçlü eyaletlerde olan kişilerse hedef 12.500'e ulaştıkları andan itibaren direkt bu görünümün sahibi olabiliyorlar. Bu zaten önceki güncellemede gelmişti. Onun dışında arkadaşlar burada ruh kaleci ve kaleci demir kol var. Yani bu sağ taraftaki bizim boss'umuz aslında. Ruh kaleci de bu ödüller veriyor ve ihtimalleri görüyorsunuz. Kaleci demir kolda ise daha da yüksek ödüller veriyor. Çok güzel şeyler var. Bu etkinliği özel kılan şey elimizdeki elmasları, hızlandırmaları, enerjileri kaynak toplayarak futbol topu alıyoruz. Futbol topunu vurduğumuzda bu şekilde bize aşağıda hızlandırmalar ve elmaslar veriyor arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı vurayım. İşte vurmalı etkinlik dediğimiz ve bu etkinliği özel kılan şey aslında bu. Bir şeyler harcıyoruz ve karşılığında oyun bize yine ödül veriyor. O yüzden biz bu etkinliği 6 ayda bir bekliyoruz. Hani sadece bir tane etkinlikte basıp 50 bin elmas almıyoruz. Bu etkinlikte her şeyi kombolayabiliyoruz ama maalesef bu etkinliğin geldiği zamanlama çok kötü. SVS'ye denk gelmiyor. 50 bin elmas etkinliklerine denk gelmiyor. O tarz bir şeye denk gelseydi çok daha iyi olacaktı. Mesela penaltı ikramiyesi bu arkadaş 5208 elde etmiş. Kaçta patladığını ben göremedim. Ekranda mıydım değil miydim hatırlamıyorum ama siz kendiniz bunun analizini kesinlikle yapın. Bunlara vurmaya devam edeceğim ama videonun ilerleyen kısımlarında öncelikle size şu taktikleri vermeye devam edeyim. Videoları izleyen arkadaşlarımın %68'i kanala abone değilmiş arkadaşlar. Farkında olmadan abone olmayı unutuyor olabilirsiniz. Çünkü kanaldaki, YouTube'daki birkaç video izledikten sonra sürekli zaten önünüze videolar çıkıyor. Eğer unuttuysanız kanalıma destek olmak isterseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Buraya geldiğimizde hemen şu paketi inceleyelim. 250 liraya buradaki paketleri de ben beğeniyorum. Çünkü özellikle köpek balığı kendini olarak gören arkadaşlar varsa buradaki buff'lara çok ihtiyacı olacak. Genelde onlar balık avında da bu tarz buff'ları satın alabiliyorlar. O yüzden bu paketler çok değerli oluyor. O tarz yatırım yapan arkadaşlar da bu iki paketi alabilirler. Futbol kralına geldiğimizde iş aslında burada biraz kırılma noktasına geliyor. Ödüllerde 100 tane mitik veriyor. Özellikle zayıf eyaletlerde, ölü eyaletlerde yani balinaların olmadığı, oyuncuların olduğu bir eyalette rahat bir şekilde buradaki sıralamaya girip 100 mitik isim çerçevesi falan alabilirsiniz. İsim çerçevesi de diğer bizim avatar çerçevesiyle aynı mantıkta çalışıyor. Bunlar üst üste birikiyor. İlk 25'e girdiğinizde kalıcı olarak şey veriyor. Önce eyalette olan arkadaşlar bunu çok kovalamasınlar. Çünkü ilk 25'e bile girebileceklerini çok sanmıyorum. Çok absürt puanlar yapılıyor. Zayıf olan eyaletteki bir arkadaş ise hem SVS'de hem burada sıralamaya girebilecekken maalesef etkinliğin şu an başlama günü işte 7 gün var. SVS'nin kaçıncı güne denk geliyor ve oradaki subay silahlanmaları yine kontrol edin. Onu ben açıkçası bakmadım. Zaten etkinlik geleceği zaman bakarsınız. Ama burada işte altın anahtarlarımızı kullanacağız. Epic geliştirme. Üçüncü günde yine altın anahtar gümüşlerde var. Bu etkinliği oynuyorsanız tryhard bir şekilde her şeyinizi kullanabilirsiniz. Oynamıyorsanız da hedef 274 bini tüm 7-8 gün boyunca arkadaşlar buradaki hedef puanları alın, bir sonraki güne geçin. Anahtarlarınız varsa hepsini birinci günde harcamayın. 1'e ve 3'e eşit bir şekilde bölebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi burada mesela elmas harcama ya da hızlandırma görevlerini şey yapabilirsiniz. SVS'deki asker basmaya da muhtemelen denk gelecektir ama burada oynasanız buradakini sıralamaya SVS'deki asker basma günde basarsanız da oradaki sıralamayla hızlandırmalarınızı eritebiliyorsunuz. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra fark ettim. Daha doğrusu o anda algılayamadım ama burası 3 gün sonra kapanıyor. Normalde bunun bu şekilde olmaması gerekiyordu. Yani bunu SVS'de kullanamıyorsunuz. 3 günü var. Şu an Cuma, Pazartesi SVS geldikten sonra herhangi bir hızlandırma, elmas çarpı falan SVS zamanı basayım derseniz 3 gün içinde bu etkinlikte kullanacağınız her şeyi kullanmanız gerekiyor. Yani elması da hızlandırmayı da şu kaynak ve hayvanları yiyen kısmında bitirmeniz gerekiyor. Videonun ilerleyen kısımlarında ben şey diyeceğim işte SVS'nin 4. günü asker basabilirsiniz falan ama yok yani burada da 3 gün boyunca elması da hızlandırmayı da her şeyi bitirin. O kısım için kusura bakmayın. Saat biraz gece 4'e doğru geldiği için acele ettim. Diğer oyunda da etkinlik var. Kusura bakmayın. Bu hatadan umarım dönersiniz. Herkes elindeki malzemeyi en iyi şekilde değerlendirir. Kendinize iyi bakın. Arena Senfonisi'ne geldiğimizde biraz önceki puzzle. Burayı geçiyorum. Buradaki görevleri yaptıkça buradaki yan ödülleri tamamlayıp büyük ödülleri almış olacaksınız. Doldurma avantajlarından buradaki intikale sahip olabiliyorsunuz. Eğer benim kadar doldurma sahibi olursanız. İntikal çok güzel bu arada bence.
Biraz Minecraft vari olmuş ama bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Siz de fikirlerinizi yazarsınız. Saha ikmal kısmı. Asıl taktik ve triğimiz burada. İstisnasız bir şekilde bence her oyuncu, yani en azından benim size tavsiyem, hayvanları yiyen kısmındaki 7.000 tane futbol topu alabiliyorsunuz. Bunun bir limiti var. Buna herkes 8 gün boyunca pardon 3 gün boyunca ulaşmaya çalışsın. Kaynak toplayarak 3.000 futbol topu elde edebiliyormuşuz. 3 gün boyunca aktif bir şekilde kaynak toplayın. Çünkü bedava gibi bir şey. Elimizdeki enerjilerimizi de buraya kullanabiliriz. Hızlandırma kullan ve elmas kullan. Hesabınızda ne kadar hızlandırma varsa bence bu etkinlikte harcamalısınız. Burada birinci olup olmamanızın, SBS'de sıralamaya girip girmemenizin hiçbir önemi yok. Kesinlikle bence bu etkinlikte bunlar eritilmeli. Çünkü normal bir zamanda elması harcayabileceğiniz hemen hemen daha iyi bir etkinlik yok. Şu an mesela hiç elmas ile hızlandırma kullanmadım. Peki ne kadar işimize yarayacak diyeceksiniz. Bende 20 milyon elmas var. Sizin için biraz harcayayım. Normalde bugün elmas harcama gününde değil, harcamamam gerekiyor galiba ama şöyle bir 500 bin elmas harcasak, yani 1000 tane mi alacağız? 1000 tane aldığımda diyelim ki 500 bin elmas ya da bunun kadar, yarısı kadar ya da 1 milyon elmas biriktirdiniz. Ne alacağınızı merak ediyorsunuz. Şöyle ben sizin için 500 bin elmas harcayayım. Harcadık ve hemen etkinliğimize geliyorum. Arkadaşlar 500 bin elmas karşılığında 5000 tane top aldım. Şimdi bu 5000 tane topla ben tekrar bunun karşılığında buradan hızlandırma, elmas, enerji, yine bir bu kadar daha belki malzeme alacağım. Aynı zamanda hızlandırma kullanarak, hemen hızlandırma kullanayım biraz sizler için. Hızlandırmamız ne kadar var? 5000 gün hızlandırmamız var ve en önemlilerden bir tanesi. Bu pazar günü Dökümhane Savaşı var. Her eyalette var arkadaşlar. Dökümhane Savaşı'nda bende mesela 774 gün asker iyileştirme hızlandırması var. Sizde 100 gün, 200 gün ya da 1000 gün, hiçbir fikrim yok. Ama herkes biriktiriyor bunu aylardır. Özellikle bunları da dökümhanede tamamını eritin. Girin, saldırın, askerlerinizi öldürün öldürün. Reviri boşaltın. Bunların hepsini temizleyin. İnanılmaz bir şekilde futbol topu alırsınız. Tüm hızlarınızı temizlemeye çalışın arkadaşlar. Biz şimdi ne basabiliriz? Buradan biraz sizler için e, hızlandırma basayım. Şurada bir 3000 elmas daha kullanalım. 2 gün 6 saat. Mesela şöyle bir 4 gün diyelim. 6 gün diyelim. 8 gün diyelim. Şöyle işte 10 küsür gün elmas harcadım. Hızlandırma harcadım. 10 gün hızlandırma ile arkadaşlar toplamda 1640 tane futbol topu aldım. Yani hesabınızdaki 100 gün, 50 gün, 200 gün, 300 gün hızlandırmalarla burada çok fazla futbol topu alıp burada sıralamaya oynayabileceksiniz. İşte etkinliğimizin güzel yapan en önemli kısımlarından bir tanesi tam olarak buydu. Bu arada hazine puanları 18-19 binlere kadar geldi. Bir yandan kaçta patlayacağını kendim de analiz yapayım. Belki bize patlar, belli mi olur? Videoda o da güzel olur. Biraz vurduktan sonra otoşut açılacak. 19.500 oldu. 16 binlerde falan vurmayın o yüzden. Siz yine analizini kendiniz yaparsınız ama ben bakayım 20 bine kadar geldik. Bakın aşağıdaki elmaslara bakın. Çok güzel geliyor. 1K, 1K, 3K, 3K, 3 saat, 3 saat hızlandırma. Hazine puanları 20 bini geçti şu an. Şu an birinde patlayacak. Yanlış hatırlamıyorsam normal ruh kaleci varken patlamıyordu. Boss varken patlıyordu. Şu an birinde patladı ve aldı. 8.343 aldı. Yani bu demek oluyor ki 20 bin üstündeyken işte tabii ki ne kadar yükselirse size verdiği futbol topu da o kadar artıyor. Yukarıdayken patlatabilirseniz sizler için daha da iyi olacak. Otoyu aldığımızda hızlı bir şekilde yapıyor. En azından videonun bu kısmında biraz göstereyim. Bu arada arkadaşlar, kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenip sunucuda paylaşırsanız da bana büyük destek olmuş olursunuz. Evet, tekrar boss'umuz geldi. İşte buralarda normalde vurmamam gerekiyor. Eğer bunu hedefliyorsam, gerçekten iyi bir birikimim varsa, bunu kafaya koyan bir oyuncu burada bu dediğim şeyi bence patlatabilir. Çünkü bunu yapan çok fazla arkadaşımız var. 6 ay önceki etkinlikte de bunu yaptılar. Şu an bunda da bunu yapabilirsiniz. Umarım bu videoyu izleyen herkese çıkar. Çok mümkün olmayacak ama dediğim gibi umarım çıkar. Bu arada bu yeni sunuculardaki
40. 50. 60. günlerde olan arkadaşlarda belki bu etkinlik gelmemiştir. Hani size geldi bizde hiç yok diyebilirsiniz. Yeni eyaletlerde bazen bu tarz etkinlikler gelmiyor. Bize geldikten 15 gün ya da bir ay sonra falan oralara ekleniyor. %100 emin değilim ama bir %90 ihtimalle şu an eyaletinizde yoksa gelecek arkadaşlar. O yüzden birikim yapıp bu tarz bir etkinliği siz de bekleyebilirsiniz. Muhtemelen oyunun dengesi açısından şey yapmıyorlar. 300'e tamamladıktan sonra burası artık artmıyor. Artsa bile bir ödül vermiyor anladığım kadarıyla. O yüzden orayı tamamladıktan sonra sonraki günleri bekleyin. Gerekirse en son gün tamamını patlatırsınız diye söylemiştim. Ama zaten çok birikiminiz varsa hepsini rahat rahat harcayabilirsiniz. Video süresini çok uzatmak istemiyorum. Herhalde her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Takıldığınız, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün şehir dışına çıkacağım. Cuma ve cumartesi günü yokum. Canlı yayında olmayacak. Pazar akşamı tekrardan sizlerle canlı yayında olacağım. Herhangi bir sorunuz olursa canlı olarak cevaplamamı isterseniz de pazar akşamı herkesi canlı yayına bekliyorum. Şu an için elimizdeki her şey böyle. Umarım herkes için karlı ve avantajlı bir etkinlik süresi olur. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.